Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte örgü, boyunluk, atka şeklinde yine ayrı bir çalışmamız olacak. Daha farklı modelden oluşturacağım. Bakın, kullanacağım ip şöyle kırçıllı bir ip tercih ederseniz daha hoş, daha güzel duracak ve yumuşacık olacaktır boyunluğunuz. Bunun için de 4 milimetre tığa ihtiyacım olacak. Elinizin gevşekliğine ve sıkılığına göre tığınızı ayarlamayı unutmayın. Daha böyle pufidik bir boyunluk yapmış olacağız. 2 tane de işaretleyiciye ihtiyacımız olacak. Bunun haricinde herhangi bir malzemeye gerek duymayacağız arkadaşlar. Evet, modelime geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an beni izleyen arkadaşlarım abone değilseniz lütfen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Başlangıç olarak zincirlerimi çekeceğim. Sonra model kısmına geçeceğiz. Ne gevşek ne sıkı çekiyorum. Orta derecede zincirlerimi çekeceğim. Zincirlerimi 150 santim olacak kadar çektim. Burada sayı vermiyorum. Kimisinin çünkü ipleri ince olabilir, kimisi kalın olabilir. Santim olarak verecek olursam 150-160 santim olacak şekilde zincir çekin. Ölçün. Sonrasında bakın, model kısmına geçeceğiz. Burada kenar kısmına bir tane zincir ayırıp sık iğne yapıyorum. Zincirlerin içerisine geçerek bütün zincirlere sık iğnelerimi tamamlamış olacağım. Burada sıramın başına kadar tamamladım ve bir zincir çekiyorum. Zincirimden sonra bu çektiğim bir zincire atlayarak ikinci yuvadan, bakın ikinci yuva burası, buradan arka taraftaki kanatlardan girerek yine sık iğne yapacağım. İki kanadını almıyorum. Dış taraftaki kanatlardan alarak sık iğne tekniğine devam etmiş olacağız. Bu şekilde toplamda 4 sıra giderek örgülerimin arka tarafından geçerek sıramı tamamlamış oldum. İsterseniz burayı daha kalın isteyen arkadaşlarım 5 sırada gidebilirler. Burada en olarak ölçtüğümde 4 santim olacak şekilde tamamladık. Şimdi hemen bu kısımda bakın, buraya da girerek bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Burada hemen şu şekilde eşitleyerek ortayı bulmaya çalışıyoruz. Hemen buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi burası tam şeridimin orta kısmı. Boynunuzun ölçüsünü alarak, genişliğini alarak burada şöyle 42 santim olacak boyutta hemen 42'nin yarısı kaç oluyor? 21 santim hemen işaretimin olduğu yere getirdim. Hemen şu kısma bir ilmek belirleyici takıyorum. Şimdi buradan tutup 21 santimde buradan ölçüyorum. Buradaki ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Tam bu kısma takıyorum. Bakın, tam şu kısmı kullanacağız. Burada ise batacağım ilmekler yine örgümün tam şu kısımları. Burada da ikili alacağız arkadaşlar. İşaretimin olduğu noktadan girerek ipimi bağlıyorum. Burada 1 2 3 tane zincir çektim. İlmeğimi doladım. Buradan bir yuva atlayıp ikinci yuvanın içerisine giriş yaparak
şöyle ikili trabzan oluşturdum. İlmek aldım. Aynı noktanın içerisine tekrardan bir adet daha ikili trabzan. 1-2 zincir çektim araya. Tekrardan aynı noktaya burada bir ikinci kez ikili trabzanımı oluşturdum. Tekrardan buradan 1 2 3. yuvanın içerisine atladım. İkili trabzan yaptım. 2 adet 2 zincir çektim. Tekrardan bu kısma ikili trabzan. 1 2 üçüncüye tekrardan girişimi yaparak 2 zincir çektim. 1 2 üçüncüye iki defa da oluşturduğum ve ortaya 2 zincir çektiğim modelimin bu şekilde sağına ve soluna 2 adet olarak trabzanlarımı yerleştireceğim. Sıramın sonuna kadar, yani işaretimin olduğu noktaya gelene kadar yapalım. Sıramı sonuna kadar tamamladım. İşaretimin olduğu noktaya tekrardan ikili trabzan yaparak sıramı kapattım. Burada bir iki zincir çekiyorum. Çevirdim. İkinci sıram için burada 1 2 3 adet sağ tarafa 2 zincir, aynı noktanın içerisine girerek 1 2 3 adet sol tarafa ikili trabzan yaptım. İlmeğimi alıyorum. İkinci modele girerek 1 2 3 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3. Bu aşamada bu şekilde devam edeceğiz. Bu kısmı da hemen tamamlayacağım. İkinci sıramı da tamamlamış oldum. Burada son olarak batacağım nokta yine buradaki ikili trabzanımın tepesindeki yuva. 1 2 zincir çektim, tekrardan çevirdim. Burada şimdi aynı şekilde 1 2 ve 3 adet 1 2 zincir, tekrardan 1 aynı noktaya 2 ve 3. Artık artırma yapmıyorum. Tam ikinci sıram orta kısımda artırmamı yaptım. Bu şekilde bitirmiş oldum. İki ve üçüncü sıralarım kenarlarda ikili trabzanlarım 3'er adet olacak şekilde yerleştirdik. Evet, bakın böyle duruyor. Sıramın sonuna kadar hemen tamamlayıp geliyorum. Evet, üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Kenar kısmı için tekrardan son kez ikili trabzanımı yapıyorum. Buradan bir zincir çekerek ipimi keseceğim. Evet, böylece sıramızı tamamlamış olduk. Modelimizin üst kısmını aynı şekilde aşağı kısmına da buradan başlayarak birinci sıramda ne yaptıysam ikinci sıram ve üçüncü sıramda toplamda zaten 3 sırada oluşturduğum bu dantelimi bu kısmı da tekrardan aynı şekilde başlayarak devam edeceğim. Batacağım noktalar şu iki VV duran arkadaşlar, başak modeli gibi duran ilmeklerimin iki kanadından tutturarak bu şekilde gideceğim ve böylelikle modelimizi tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, alt kısmını ben göstermeyeceğim. Bu yine aynı şekilde aynı sayılarla zaten karşılığına denk gelecek şekilde yapmış olacağız buralardan başlatarak. Evet, modelim bu şekildeydi. Zaten fotoğraf olarak göreceksiniz kapak fotoğrafında. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.